Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün lastik olabilen veya örgülerde lastik gerektirmeden kullanabileceğiniz bir örgü model hazırladım sizlere. Bugünkü modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben 20 ilmek hazırladım ve örgüme başlıyorum. Örgümün şu anda arka yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimin ara boşluğuna giriyorum. Buradan bir tane yeni ilmek çıkartıyorum. Sonra iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ikinci modele geçtim. İlmeğimin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra iki ilmeğimi birlikte topluyorum ve bir ilmek ters örüyorum. Burada önce iki ilmeğin arasından yeni ilmek çıkarttığımız için iki ilmeği birlikte kesiyoruz ve sayıyı dengelemiş oluyoruz. Önce yeni bir ilmek alıyoruz. İki ilmeğimizin arasından iki ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz ve bir tane ilmek ters örüyoruz. Bu şekilde arka yüzde modelimizi hazırlamış olduk. Modelimin ikinci sırasındayım ve ön yüzdeyim. Modelimizin tek bir örülüş şekli var. Her iki tarafta aynı şekilde örülüyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum ve bir ilmek ters örüyorum. Tekrar aynı şekilde iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum ve bir ilmek ters örüyorum. Örgümüzü ön yüzde tamamlamış olduk. Tekrar arka sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimin ara boşluğundan giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İlmeğimizin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyoruz. Sonra iki ilmeği toplayarak ikinci ilmeğimizi elde etmiş oluyoruz. Bu yüzden herhangi bir ilmek eksilmesi veya artışı söz konusu değil. Bu şekilde hem ön yüzde hem arka yüzde örgümüze devam ediyoruz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Bu şekilde aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Örgümüz ilerlediği zaman görünümü böyle olacak. Şöyle göstermek istiyorum. Oldukça esneyen bir yapıya sahip. Herhangi bir kıvrılma yapmıyor. Özellikle düz kullanmak istediğiniz bluz, hırka, ceket gibi örgülerde gösterişli olmasını istiyorsanız bu şekilde lastik kullanabilirsiniz. Ayrıca iki tarafı da aynı görünüme sahip olduğu için size avantaj sağlayacaktır. Angora iplerle etol şal yapabilirsiniz. Boyunluk, şapka, kaşkol gibi örgülerde kullanabilirsiniz. 3,5 numaralı şiş ile çalıştım bu parçayı. Her iki tarafı da aynı görünüme sahip. Tek bir örülüş şekli var. Dediğim gibi toparlayan yapıda bir örgü modeli. İlmek sayınızı ayarlarken
Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Aynı lastik modelinde olduğu gibi lastik modelinde de biraz örgü toparlar. Bunda da biraz toparlayan bir yapısı var. Herkese kolay gelsin.